My Home Architecture ismi o dönem daha çok konut projeleri yapacağımı düşündüğüm için hem global, yerli ve yabancı, uluslararası bir isim olmasına dikkat ettim. Ondan dolayı My Home olarak o ismi koymuş olduk. Merhaba, ben Yusuf Özçelik. 1993 Ankara doğumluyum ama bütün çocukluğum, gençliğim hep İstanbul'da geçti. Ortaokul, lise İstanbul'da okudum. 2016 senesinde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden mezun oldum. Mezun olduktan sonra 2 sene kadar babamla bir inşaat projesinde çalıştım. Daha sonra o projenin bitmesiyle 2018'in sonlarına doğru My Home Architecture firmasını kurdum. My Home Architecture ismi o dönem daha çok konut projeleri yapacağımı düşündüğüm için hem global, yerli ve yabancı, uluslararası bir isim olmasına dikkat ettim. Ondan dolayı My Home olarak o ismi koymuş olduk. 2018 yılında proje çalışmalarına başladığım firmamız bugün 13 kişilik bir proje ekibinden oluşuyor. Tabii bu tedarikçilerle beraber yüzlerce kişiye ulaşıyor. İstanbul Mahmut Bey Balans Rezidans'ta bulunan ofisimiz ilk önce İstanbul'da konut projeleriyle tasarım geliştirmeye başladı ve daha sonra farklı ihtiyaçlara göre villalar, ofisler, genel müdürlükler hem tasarım projeleri hem de anahtar teslim uygulama projeleri olarak devam etti. İstanbul haricinde farklı ülkelerde de projeler teslim ettik. Bunlar Londra'da, Doha'da, Cidde'de, Irak'ta farklı projeler üzerine hem tasarım hem anahtar teslim uygulama şeklinde projelerimiz oldu. My Home Architecture'a gelen talepler doğrultusunda ilk önce müşterimizle oturup ihtiyaçlarını anlıyoruz. Burada tabii 2 ana aşamamız var. Birisi tasarım evresi, ikincisi saha uygulama evresi. Biz burada bu 2 süreci de ayrı ana süreçler olarak görüp 2 ayrı mimar veya iç mimar atıyoruz. Burada en önemlisi müşterinin başından en sonuna kadar tek elden ve en az kişiyle muhatap olarak bu süreci tamamlamasıdır. Ve bizim aslında My Home Architecture'ın yaptığı en iyi iş doğru iletişim ve proje yönetimiyle buradaki işverene en rahat, en konforlu ve bu süreci basit şekilde geçirmektir, sonlandırmaktır. Tasarım sürecine başlarken ilk önce müşterimizin ihtiyaçlarını dinliyoruz ve burada adeta bir terzi işi, projelendirme yapıyoruz. Burada tasarım sürecinde bütün isteklerini tek tek çıkarıp onlara en uygun şekilde kalite, malzeme, beğenilecek zevklere göre tasarımlar yapıyoruz. Bizim yaptığımız projelerde tasarım süreci yaklaşık 2 ila 4 ay arası sürüyor. Burada tabii istenilen projenin detaylı olması, ne kadar detaylı olduğu ve orada bizim müşteriyi doğru anlayıp bunu ne kadar az revize yaptığımız da önemli. Bir tasarım aslında hiçbir zaman bitmez. Bu nerede keseceğimize bağlı veya nerede tamam diyeceğimize bağlı. Ama bizim ofisimizde ortalama 2 ila 4 ay arası konut projesi veya bir ofis projesi çıkabilir. Her ne kadar tasarım süreci ve şantiye süreci ayrı 2 evre olsa da şantiye sürecini kolaylaştıran aslında en önemli şey tasarım evresinin ne kadar net olduğu ile ilgili. Burada seçilen bütün numunelerden veya teknik çizimlerden hepsi çok süreci kolaylaştıran şeyler. Aslında masa başı işini daha çok önemsiyoruz. Çünkü masa başında karar verdiğimiz bütün süreçler hem seçim olarak hem teknik çizim olarak biz bunların uygulamasını yapıyoruz. Onun için masa başında ne kadar bu işi ciddi ve detaylı yaparsak uygulama evresinde işlerimiz o kadar kolaylaşıyor. Çünkü müşterimiz neyi seçeceğini aslında zaten biliyor ve bunun için de iyi vakitler harcıyoruz. Sahada sadece bunun uygulama evresi kalıyor. Hatta saha evresinde biz müşterilerimizin şantiye girmesini kısıtlıyoruz. Bizimle beraber girmelerini istiyoruz. Çünkü bütün konuyu aslında masa başında konuşmuştuk. Tabii ki bazı evrelerde biz talep ediyoruz. Müşterilerimizle o aşamalarda sahayı gezip şantiye sürecinin de tasarım sürecine uygun olduğunu gösteriyoruz, anlatıyoruz veya beklenmeyen ya da anlaşılamayan bir durum olursa da orada müdahale edip daha ilerlemeden süreç değiştirmemiz mümkün oluyor ya da daha farklı ögeler koymamız mümkün oluyor. Bunun için de tasarımla şantiyenin birbiriyle koordinasyonu da önemli oluyor. Şu an çalıştığımız projelerde bu bir villa projesi ise
60-70 kadar farklı tedarikçilerle aynı anda çalışıyoruz. Ve bunların birçoğu birbirinden önce ve sonra işleri olan, birbirleriyle bağlantılı işleri olan ve bu şantiye akışı içerisinde birbirleriyle sürekli koordinasyonun sağlanması gereken işler oluyor. Çünkü en büyüğünden en küçüğüne kadar dediğim gibi tedarikçilerimiz var ve bunların sayısı da yüksek. Doğru koordine edilmesi, doğru yönetilmesi ve bunların birbirleriyle olan bağlantıları önemli. Ve bu bağlantıları bizim tabii ne kadar doğru aslında koordine edebiliyorsak, ne kadar daha önden okuyabiliyorsak o iş o kadar verimli gidiyor. Şimdi bizim de aslında firmanın yaptığı iş asıl genel manada proje yönetimidir. Burada bu süreci doğru yönetmektir. Ne kadar bu oluyorsa zaten müşteri o kadar rahat ediyor. Anahtar teslim projelerimizde kullandığımız aksesuarlar dahil ofisimizde yer alıyor. Tasarım sürecimizin çoğunluğu bu masada gerçekleşiyor. Burada birçok defa toplantılar yapıyoruz. Ahşap numunelerinden seramik numunelerine, kumaşlardan havuz liner seçimine kadar birçok farklı numuneyi burada müşterilerimize sunup seçimi yapabiliyoruz. Hem tasarım hem şantiyedeki yoğunluklarda aslında burası bir nebze kafamızı dinleyebildiğimiz, tasarımlarımızda yön verebildiğimiz sıkışı plaza hayatlarından bir tık daha uzak. Onun için bizim için bir nefes alma yeri burası. Onun için buraya kıymet veriyoruz. Burası da ekip arkadaşlarımızın olduğu yer, ofisimiz. İşin mutfağı, bizim tasarımlarımızın çıktığı yer. Birbirinden karmaşık ve zorlu süreçlerin yürütüldüğü projeleri ekip ruhunu önemseyerek ortaya çıkarıyoruz.